Bugün finans dünyasının çok tartışılan, en fazla efsaneye konu olmuş, kimi zaman abartılan, kimi zaman ise küçümsenen bir aileyi anlatacağız. Rothschild'ler gerçekten dünya yönetiyorlar mı? Servetleri nasıl kurdular? Osmanlı ile ilişkileri neydi ve imparatorluğun yıkılmasında bir payları, katkıları oldu mu? Bu videoda tarihsel verilerle, efsanelerden ayrılmış, gerçeklerle çok kapsamlı bir inceleme yapacağız. Rothschild ailesinin kökleri 1700'lü yılların başında Almanya'nın Frankfurt kentindeki Judengasse adlı Yahudi mahallesine dayanır. Ailenin yükselişinin temeli Meyer Amschel Rothschild tarafından atılır. Soylu ailelere finans danışmanlığı yapar. Para saklama, tahvil alım satımı, değerli maden ticareti gibi işlemlerde uzmanlaşır. Çocuklarını farklı Avrupa şehirlerine gönderir. Amschel'i Frankfurt'a, Salomon'u Viyana'ya, Nathan'ı Londra'ya, Karl'ı Napoli'ye, James'i Paris'e gönderir. Bu hamle o dönem için devrim niteliğindedir. Avrupa'nın en büyük finans merkezlerinde tek bir ailenin ağı oluşur. Nasıl bu kadar zengin oldular? Uluslararası finans altyapısı kurdular. Bankacılığın telgraf öncesi dönemlerde en önemli şey hızdı. Rothschild'ler de şehirler arası en hızlı haberleşme ağlarından birine sahipti. İkincisi, savaş dönemlerinde fonlama yaptılar. Özellikle Napolyon savaşları ailenin büyümesini hızlandırdı. Orduların lojistiği için para transfer etmek gerekiyordu. Rothschild'ler de bu transferi hızlı, güvenli ve düşük maliyette yapabildi. İngiliz hükümeti dahil birçok devlet onlara güvenmek zorunda kaldı. Tahvil piyasasının öncüleri oldular. Devlet tahvilleri üzerinde muazzam bir güç kurdular. Rothschild'ler Avrupa'da ilk kez büyük ölçekli devlet borçlanmalarını organize eden aile oldu. Dördüncüsü de madencilik ve demiryollarında etkiliydiler. 1800'lerin ortasında dünya genelinde yüzlerce demiryolu projesine finansman sağladılar. Altın, gümüş ve bakır madenleri onlara aitti. Beşincisi, risk yönetimi. Aile bireyleri servetin aile içinde kalması için evlilikleri bile kontrol etti. Kimi dönemlerde kuzen evlilikleri yaygınlaştı. Amaç servetin dağılmaması, dışarı çıkmamasıydı. Peki parayı nasıl yönetiyorlar? Rothschild'ler hiçbir zaman servetlerini tamamen açıklamadı. Bu nedenle birçok efsane üretildi. Ancak bilinen birkaç gerçek var. Bugün aile artık tek bir dev banka değil, yüzlerce şirketi olan geniş bir ağ. Küresel yönetimlerde gizlilik çok önemlidir. Aile konseyi adı verilen kapalı toplantılarla varlık yönetimi planlanır. Gayrimenkul, özel sermaye fonları, şarap üretimi ve enerji sektöründe çok aktiftirler. Dünyanın en büyük bağımsız varlık yönetim şirketlerinden biri olan Rothschild Co. hala ailenin kontrolündedir. Bugün servetin toplamı hakkında net bir bilgi yok. Fakat finans uzmanları 200-300 milyar dolar bandında olduğunu tahmin ediyor. Komplo teorilerindeki 20 trilyon dolar gibi rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Hiçbir dayanağı yok. Peki dünyayı yönetiyorlar mı? Efsaneler vs gerçekler yapacağız şimdi. Birinci efsane, tüm merkez bankaları onlara ait. Gerçeğe bakarsak yanlış. Merkez bankaları devletlere veya bağımsız para otoritelerine aittir. Rothschild'ler sadece bazı özel bankalarla geçmişte işbirlikleri oldu. İkinci efsane, küresel finansı tek başlarına yönlendiriyorlar. Gerçekse bugün BlackRock, Vanguard, State Street gibi trilyon dolarlık dev kurumlar Rothschild'lerden çok daha büyükler. Üçüncü efsaneye bakarsak savaşları onlar çıkarıyor. Gerçeğe baktığımızda bu tür iddiaların büyük bir kısmı 1800'lerin propaganda gazetelerinden kalmadır. Bu söylemler Yahudi karşıtı politikaların parçası olarak da kullanılmıştır. Gerçekte ne oldu peki? Aile 1800-1900 arasında gerçekten Avrupa finans sisteminde çok güçlüydü. Bugün geçmişe kıyasla etkileri azaldı ama hala üst düzey bir küresel finans ailesi. Rothschild'ler ve Osmanlı'ya bakalım. İlk temasları Rothschild ailesiyle Osmanlı Devleti ilk kez 1800'lerde borçlanmalar sayesinde temas kurdu. Osmanlı ekonomisi 19. yüzyılda savaşlar, modernleşme harcamaları ve gelirleri düşmesi nedeniyle zor durumdaydı. Aile Osmanlı'nın dış borçlanmalarıyla aracılık yapan önemli finans gruplarından birisi oldu. Rothschild'lerden bazıları Filistin'de toprak satın aldı. Ancak bu siyasi amaçlı değil, dönemin diğer pek çok Avrupalı zengini gibi yatırım amaçlı yapılan bir hamleydi. Siyonist hareketin resmi finansörü değillerdi. Fakat Theodor Herzl döneminde bazı üyeler ilk temaslar oldu. Osmanlı borç krizlerine etkisi var. 1875 iflas sürecini yani Muharrem kararnamesinde Rothschild'ler doğrudan değil Londra ve Paris finans piyasaları üzerinden etkili oldu. Osmanlı'nın borcu çok büyüktü. Tahvil sahipleri Avrupa geneline yayılmıştı. Ailenin bu süreçte payı vardı ama Osmanlı'yı Rothschild'ler batırdı demek tarihsel olarak doğru değildir. Sorun düzensiz maliye politikalarının ve savaşların sonucuydu. Osmanlı'nın yıkılışında payları var mı? Doğrudan bir payları yok. Osmanlı'nın yıkılışı askeri, siyasi ve ekonomik birçok faktörün birleşimiydi. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçları belirleyici oldu. Aile savaşın tarafı veya yöneticisi değildi. Finansal ilişkiler vardı ancak imparatorluğu yıkacak güce sahip değillerdi. Bazı komplo teorileri Balkan Savaşları'nın, Arap isyanlarının onlara bağlar. Fakat bunlar tarihsel bir temeli yoktur. Hani doğrudur, yanlıştır bir şey diyemeyiz.
Ailenin bugünkü durumuna baktığımızda artık tek merkezle yönetilen bir imparatorluk değil. Çok koldan yönetiliyorlar. Şarapçılıkta dünyanın en prestijli üreticilerinden bir tanesiler. Chateau Latiff Rothschild diye bir markaları var. Enerji, madencilik, danışmanlık şirketleri, varlık yönetim kurumları hala aktif. Bugünün finansal gücü geçmişlerinin gölgesinde kalıyor. Gizli dünya hükümeti gibi iddialar daha çok internet efsaneleri haline geldi. Rothschild ailesi tarihin en etkili finans ailelerinden biri olabilir ama onlar çoğu zaman olduğundan daha büyük ya da daha şeytani gösteren söylemler var. Bunlar gerçeği yansıtmaz. Gerçek olan şu, aile 200 yıldır finans dünyasında çok akıllı hamleler yaptı. Küresel bankacılık sisteminin şekillenmesinde rol oynadı. Bugün hala önemli bir servete sahipler fakat modern finans devleri işte BlackRock, JP Morgan, Goldman Sachs gibi artık çok daha böyle büyük ve etkili şirketler var. Yani dünyayı yöneten gizli aile değiller ama tarihte derin izler bırakmış, finansı çok iyi anlayan güçlü bir aile oldukları kesin. Video hoşuna gittiyse, bu tarz videoları beğeniyorsan like atmayı, abone olmayı unutma. Bildirimleri de açarsan bundan sonraki videolarda hızlıca karşına çıkarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.